Birçok insan Amerika'ya gelirken aynı hayali kuruyor. Daha iyi bir hayat, daha çok para, daha güzel bir gelecek. Ben de öyle düşündüm. Belki sen de öyle düşünüyorsun. Ama yıllar içinde çok ilginç bir şey fark ettim. Amerika kimseyi başarılı yapmıyor. Kimseyi kesinlikle başarısız da yapmıyor. Amerika sadece kim olduğunu daha hızlı ortaya çıkarıyor. Burada bazı insanlar birkaç yıl içinde inanılmaz bir hayat kurabiliyor. Kimileri ise 10 yıl geçmesine rağmen hala aynı yerde sayabiliyor. Üstelik çoğu zaman aralarındaki fark daha zeki olmaları kesinlikle değil. Daha şanslı olmaları da değil. Çoğu zaman fark yaptıkları küçük seçimler. Bugün size Amerika'da başarısız olan insanların en sık yaptığı 8 hatayı anlatacağım. Ve bunları anlatırken de kimseyi yargılamayacağım. Çünkü bu hataların bazılarını ben de yaptım. Belki hala yaptığım hatalar bile var. Ama keşke biri bana bunları Amerika'ya ilk geldiğim gün anlatsaydı. Böyle bir video olsaydı. Belki birçok şeyi daha erken öğrenebilirdim. Size özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoda hiç kimseyi küçümsemek için hazırlanmadı. Tam tersine belki de bugün kendimizi dışarıdan görebilmek için hazırladım. Bazen en büyük engel yaşadığımız ülke değildir, çalıştığımız iş değildir, kazandığımız para değildir, kendi alışkanlıklarımızdır. Ve kötü haber ise şu arkadaşlar. Onlar bizimle var ya bavula giriyor, ülke değiştiriyor, şehir değiştiriyor, dil de değiştiriyor hiç merak etmeyin. Ama alışkanlıklarımız değişmiyorsa hayatımızda çok fazla değişmiyor. O yüzden bugün kesinlikle dürüst olacağız. Belki bazı maddeler canımızı sıkacak, kabullenmeyeceğiz. Belki de bu tam benlikmiş diyeceğiz. Ama işte değişim de tam olarak burada başlayacak. Gülerek tepki vereceğiniz birinci hata sürekli Türkiye ile kıyaslamak. Şahsen bence en büyük hata bu. İlk birkaç ay normal. Hatta ilk yıl bile normal. Çünkü doğal olarak insan özlüyor. Ailesini özlüyor. Arkadaşlarını özlüyor. Yemekleri özlüyor olmazsa olmaz. Kendi sokağını doğup büyüdüğü yeri özlüyor. Ama zaman geçiyor ve her olayın sonunda aynı cümleyi kurmaya başlıyor. Türkiye'de böyle değildi. Türkiye'de daha kolaydı. Türkiye'de insanlar daha samimiydi. Bir süre sonra fark ettim ki bu cümleler bana hiç ama hiçbir fayda sağlamıyor. Çünkü Amerika hiçbir zaman Türkiye olmayacak. Türkiye'de Amerika olmayacak. İki ülke kesinlikle birbirinden farklı. İki kültür tamamen birbirinden farklı. İki farklı sistem. Sürekli kıyaslamak sadece bulunduğun yerde adapte olmanı geciktiriyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Benim hayatım ne zaman değişmeye başladı biliyor musunuz? Şu soruyu sorduğum gün. Bu sistem nasıl çalışıyor? Neden insanlar böyle davranıyor? Ben buna nasıl uyum sağlayabilirim? İşte o gün var ya, şikayet etmeyi bırakıp öğrenmeye başladığım gün. Ve öğrenmeye başladığım anda Amerika'da sana kapılarını açmaya başlıyor. Bakın şunu yanlış anlamayın. Türkiye'yi sevmemek değil bu. Ben hala ülkemi, Türkiye'mi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Kültürümü çok seviyorum. Ama burada yaşayacaksam eğer burayı anlamak zorundayım. Çünkü sürekli geçmişine bakarak hiç kimse geleceğini kuramaz. Gelelim ikinci hataya. İngilizceyi sürekli ertelemek. Bu madde belki de kariyerinizi, hayatınızı en çok etkileyen madde. Çünkü insanların çoğu şöyle düşünüyor. Önce iş bulayım, önce düzenimi kurayım, sonra biraz da para biriktireyim, sonra İngilizce öğrenirim. Ama bildiğiniz gibi o sonra hiç gelmiyor. Asla gelmiyor. İngilizce sadece konuşmak değildir. İngilizce özgüvendir. Yani arkadaş demektir, müşteri demektir, terfi demektir, kesinlikle daha yüksek maaş demektir. Hatta İngilizce bazen hayatının değişmesi demektir. Ben spor sektöründe çalışıyorum. Şunu size çok net söyleyebilirim. Aynı bilgiye sahip iki insan düşünün. Birisi rahat iletişim kurabiliyor, diğeri rahat iletişim kuramıyor. Biraz daha zorlanıyor. Çoğu zaman fırsat iletişim kurulabilene gidiyor. Bu acı ama gerçek. Çok bilgiye sahip olman değil, o bilgiyi aynı zamanda aktarabilmen önemli. O yüzden mükemmel İngilizce beklemeyin. Hata yapın. İnsanlar hatanızı anlayışla karşılıyor. Yanlış söyleyin. Bir sonraki sefer düzeltirsiniz. Tekrar deneyin. İnsanlar sizin aksanınızı değil, emin olun cesaretinizi hatırlayacak. Ve inanın bana Amerikalılar düşündüğünüz kadar yargılayıcı değiller. Tabii ki de olanlar var. Ama siz konuşmaya başladığınız anda çoğu size zaten yardımcı olmak istiyor. Asıl tehlike ise şu. Hiç başlamamak. Çünkü ertelenen her gün sadece dilinizi değil, hayatınızı da erteliyor. Şimdiye kadar anlattıklarım
Belki de birçok kişiye tanıdık geldi. Ama birazdan anlatacağım üçüncü hata var ki bence insanların yıllarca aynı yerde kalmasının en büyük sebeplerinden biri. Ve çoğu kişi bunu yaptığının farkında bile değil. Haydi devam edelim. Üçüncü hata ise hep kendi konfor alanında kalmak. İnsan doğası gereği kendini güvende hissettiği yere gitmek ister. Bu çok normal. Ben de Amerika'ya ilk geldiğimde bildiğim insanlarla görüşmek çok daha kolaydı. Çünkü aynı dili konuşuyorduk. Aynı kültürü paylaşıyorduk. Birbirimizi anlatmadan anlayabiliyorduk. Ama bir süre sonra şunu fark ettim. Eğer hayatım sadece tanıdığım insanların etrafında dönerse Amerika'yı gerçekten yaşayamayacağım. Çünkü fırsatlar konfor alanınızın dışında. Yeni insanlar, yeni farklı fikirler getiriyor. Yeni arkadaşlıklar, yeni iş fırsatları getiriyor. Yeni ortamlar sana hiç bilmediğin kapıları açabiliyor. Bakın, burada kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Kendi toplumumuzla vakit geçirmek kötü bir şey değil bu. Tam tersine aslında. İnsan bazen buna gerçekten ihtiyaç duyuyor. Evet, doğru. Ama hayatın sadece bundan ibaret olursa bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? Büyümeniz yavaşlıyor. Amerika'nın en büyük avantajlarından biri dünyanın her yerinden insanla aynı ortamda bulunabilmek. Zaten Amerika en büyük çekici özelliklerinden bir tanesi bu. Belki senin hayatını değiştirecek kişi hiç tanımadığın bir ülkeden gelecek. Belki sana ilk büyük iş fırsatını veren kişi bugün selam vermediğin biri. Belki kariyerinde büyük bir adım atmanı sağlayacak kişi bir spor salonunda, bir seminerde, bir kahve sırasında karşına çıkacak belki. Ama bunun olabilmesi için önce o ortamların içine girmeniz gerekiyor. Bazı insanlar bana soruyor, Erdem, Amerika'da en önemli şey para mı diye. Ben ise çoğu zaman aynı cevabı veriyorum. Hayır, bence en önemli şey insan arkadaşlar. Çünkü doğru insan bazen sana burada yıllar kazandırabiliyor. Gelelim dördüncü hataya. Kendine yatırım yapmayı bırakmak. Bunun aslında çok Amerika ile bir ilgisi yok. Bu genel olarak kişisel bir şey ama Amerika'da biraz daha önemli. Burada dikkatimi çeken en büyük şeylerden biri insanların öğrenmeyi bırakmaması. Aslında bir nevi Asya'ya benziyor. Yaşı kaç olursa olsun yeni bir sertifika alıyor, bir şeyler yapıyor, yeni bir eğitim görüyor, yeni bir beceri öğreniyor. Çünkü burada insanlar biliyor ki bugün bildiğin şey 5 yıl sonra sana yeterli olmayabilir. Rekabet çok fazla. Bir şeyi çok fazla insan istiyor. Son bir yıl içinde kendiniz için ne öğrendiniz diye sorsam cevabınız ne olur? Yeni bir program mı? Yeni bir yazılım mı? Yeni bir dil mi? Yeni bir meslek mi? Yeni bir sertifika mı mesela? Yoksa sadece hayatı akışına mı bıraktınız? Cevabı aşağıda bekliyorum. Bakın, ben fitness sektöründeyim. Bu sektörde aynı şeyi görüyorum burada. Sadece yılların tecrübesine güvenen insanlar var ama bir de her yıl kendini geliştiren insanlar var. Hangisinin daha hızlı ilerlediğini tahmin etmek kesinlikle zor değil. Çünkü Amerika, diğer videolarımda bahsettim, diplomadan çok kendini geliştirmeye önem veriyor. İnsanlar şu soruyu soruyor. Bugün ne biliyorsun? Ve daha önemlisi, yarın ne öğrenmeye hazırsın? İşte farkı oluşturan soru kesinlikle bu. Amerika'da daha önce iş videomda da bahsettim. Diplomanız değil, burada kendinizi ne kadar geliştirmek istediğiniz önemli. Ben kendi hayatımda şunu fark ettim. Ne zaman yeni bir şey öğrensem mutlaka yeni bir kapı açılıyor. Bazen bu yeni bir eğitim oluyor. Bazen yeni bir sertifika oluyor. Bazen doğru insanla tanışmak oluyor. Ama hiçbir zaman öğrenmeye harcadığım zamana pişman olmadım. Çünkü bilgi kimsenin senden alamayacağı tek yatırım. Amerika'da başarılı insanların sevdiğim ortak bir özelliği var. O da şu: hiçbir zaman artık yeterince biliyorum demiyorlar. Her gün küçük de olsa kendilerine yatırım yapıyorlar. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında asıl farkı oluşturan şeyin o küçük adımlar olduğunu görüyorlar. Şimdiye kadar anlattığım hatalar hayatınızı yavaşlatabilir. Ama sırada 2 hata var ki insanların yıllarca para kazanmasına rağmen neden hala maddi olarak rahatlayamadığını açıklıyor. Ve inanın bana, bu hataları sadece Amerika'ya yeni gelenler değil, yıllardır burada yaşayan insanlar da yapıyor. Haydi devam edelim. 5. hata, kazandığın parayı yönetememek. Amerika'da ilk maaşını aldığında kendini çok güçlü hissedebilirsin. Çünkü rakamlar Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz rakamlardan çok farklı. Saatlik ücret yüksek geliyor, haftalık ödeme geliyor. İlk başta şöyle bir bakıyorsun, artık rahatım diyebiliyorsun. Ama Amerika'nın sana öğretmeye çalıştığı ilk ders de şu:
yüksek gelir, yüksek birikim anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada kredi kartına ulaşmak kolay, araba almak kolay, telefon almak kolay, mobilya almak da kolay, tatil planı yapmak çok kolay. Çünkü sistem sana sürekli şunu söylüyor: şimdi al, sonra ödersin. İşte birçok insanın düştüğü tuzak burada başlıyor. Çünkü sonra dediğin şey bazen yıllarca peşini bırakmıyor. Bu öncelerden çok fazla yoktu ama artık çok sık yapılan bir hata olmaya başladı. Türkiye'deki sistem de buraya artık geldi. Ben burada şunu öğrendim. Para sana özgürlük sağlayabilir ama kontrol edilmezse aynı para seni strese de sokabilir. O yüzden mesela ne kadar kazandığın önemli değil Amerika'da. Geçmiş videolarımda da bahsettim. Ne kadarını yönetebildiğin önemli. Amerika'da gerçekten rahat yaşayan insanların büyük bir kısmı sadece çok para kazanan insanlar değil. Parasını planlayan insanlar. Çünkü plan yapılmayan para burada kesinlikle çok hızlı kayboluyor. Ona dikkat etmenizi istiyorum. 6. hata ise kesinlikle sabırsız olmak. Belki de bu videonun en önemli maddelerinden biri bu. Çünkü sosyal medya bize sürekli aynı şeyi gösteriyor. Bir gecede zengin olan insanlar, bir yılda ev alan insanlar, bir videoda milyon izlenen içerikler ve farkında olmadan kendi hayatımızı onlarla doğal olarak kıyaslıyoruz. Lütfen bunu yapmayın. Ama gerçek hayat Instagram değil, YouTube'da değil, TikTok. Hiç ama hiç değil. Gerçek hayat tekrarlardan oluşuyor. Bu ne demek? Her sabah işe gitmekten, her gün biraz daha öğrenmekten, her hafta küçük bir adım atmaktan. Başarı genellikle sıkıcıdır ama sonuçları çok değerlidir ve tatlıdır. Ben fitness sektöründe çalışıyorum. Bazen insanlar birkaç hafta spor yapıyor, sonra aynaya bakıyor, hiç değişmedim diyorlar. Doğal olarak dünyanın her yerinde. Halbuki vücut zamana ihtiyaç duyuyor. Amerika'daki kariyer de aynı sizin vücudunuz gibi. İngilizce öğrenmek de aynı vücudunuz gibi. İş değiştirmek ise kesinlikle aynı. Hayatını kurmak da aynı. Hiçbir şey bir gecede oluşmuyor. Ama vazgeçmeyen insanlar bir gün böyle geriye dönüp baktıklarında ne kadar yol geldiklerine kendileri bile şaşırıyor. Bir sonraki maddeye geçmeden size küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu bence çok önemli. Bunu herkese söylüyorum. Amerika'ya ilk geldiğinizde herkes sizden daha önde gibi görünebilir. Birinin daha iyi işi vardır, birinin daha güzel evi vardır, birinin daha yeni arabası vardır. Ama siz onların kaç yıldır burada olduğunu bilmiyorsunuz. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorsunuz. Kaç kez başarısız olduklarını da bilmiyorsunuz. O yüzden kendinizi sadece dünkü halinizle kıyaslayın. En adil yarış kesinlikle budur. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey iş, para ve kariyerle ilgiliydi. Ama sıradaki 2 hata bence çok önemli. Çünkü insan sağlığını ve çevresini kaybetmeye başladığında kazandığı hiçbir şeyin özellikle burada anlamı kalmıyor. Ve inanın bana Amerika'da bunu düşündüğünüzden çok daha fazla insan yaşıyor. Hazırsanız devam ediyoruz. Hadi bakalım. 7. hata ise sağlığını sürekli ertelemek. Amerika'da çok çalışılıyor. Gerçekten de çok çalışılıyor. Bazı insanlar, hatta çoğu insan 2 iş yapıyor. Bazıları hafta sonu bile çalışıyor. Kendi etrafımda çok sık görüyorum. Bazıları yıllarca tatil yapamıyor. Çünkü hedefleri var. Ev almak istiyorlar, araba almak istiyorlar, çocuklarını okutmak istiyorlar. Bunu Amerikalılar da yapıyor. Daha iyi bir hayat kurmak istiyorlar ve bunların hepsi çok değerli hedefler. Ama bazen bu hedeflerin peşinden koşarken en değerli şeyi unutuyoruz: sağlığımızı. Bir şeyi fark ettim. İnsan gerçekten kendini hiç yorulmayacak sanıyor. Bunu ben bizzat köküne kadar yaşadım. Hallederim, bir şey olmaz, birkaç yıl daha böyle gider. Ama işte bu vücut bir gün size faturayı kesiyor. Ve o gün geldiğinde paranın satın alamadığı şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Benim çalıştığım sektör dolayısıyla ben her gün bunu daha net görüyorum. Egzersiz sadece kas yapmak değil, yürüyebilmek, çocuğunla oynayabilmek, merdiven çıkabilmek, acısız yaşayabilmek, enerjik uyanabilmek. Bence gerçek zenginlik kesinlikle bunlar. 8. hata Amerika Birleşik Devletleri'nde klasik. Sürekli suçu dışarıda aramak. Bu madde belki de hepinizin en zor kabul edeceği madde. Çünkü bazen gerçekten işler kötü gidiyor, iş bulmak zor olabiliyor, ekonomi değişebiliyor, hayat planladığımız gibi gitmeyebiliyor. Bunların hepsi kesinlikle gerçek durumlar. Ama bir soru var. Her şey kötü giderken senin kontrol edebildiğin ne var? İşte hayatının yönünü değiştiren soru bu. Çünkü hava durumunu kesinlikle değiştiremezsin. Ekonomiyi değiştirebilecek gücümüz de yok. Yani devlet düzeyinde bir insan değiliz. Başkalarının davranışlarını kesinlikle değiştiremezsin. Ama bugün
ne öğreneceğini seçebilirsin. Benim de zorlandığım dönemler oldu. Planlarımı istediğim gibi gitmediği zamanlar da oldu. Ama şunu fark ettim. Sürekli neden benim başıma geliyor diye düşünmek hiçbir şey değiştirmiyor. Onun yerine bugün neyi değiştirebilirim diye sormaya başladığım gün hayatım da değişmeye başladı. Videonun başına size bir şey söylemiştim. Amerika kimseyi başarılı yapmıyor. Kimseyi başarısız da yapmıyor. Amerika sadece seni daha görünür hale getiriyor. Disiplinliysen seni büyütüyor. Meraklıysan sana fırsatlar sunuyor. Çalışkansan karşılığını zamanla veriyor. Ama sürekli erteleyen biriysen bunu da kesinlikle senden gizlemiyor. İşte bu yüzden bence mesele aslında Amerika meselesi değil. Mesele bizim her gün verdiğimiz kararlar. Belki bu videoda anlattığım 8 hatadan birkaçını siz de yapıyorsunuzdur. Belki ben de hala bazılarını yapıyorum. Çünkü hiçbirimiz kesinlikle mükemmel değiliz. Ama güzel haber şu, bu hataların hiçbiri kalıcı değil. Bugün fark ettiğiniz anda kesinlikle değişmeye başlayabilir. Ve bazen hayatı değiştiren şey büyük kararlar değil. Yarın sabah verdiğin o küçük karar. İngilizce çalış, yürüyüşe çık. Bugün yeni bir insana selam ver. Bugün gereksiz bir harcama yapma. Bugün kendin için bir adım at. Belki dışarıdan bakınca çok küçük gibi görünebilir. Ama yıllar sonra dönüp baktığında insanın kaderini değiştiren şey tam da o küçük adım oluyor işte. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Bu videolar biraz daha farkındalığımızı uyandırmak. Aslında Amerika özelliğini değil. Bu video dünyanın neresine giderseniz gidin. Hepimizin yapması gereken, farkındalığını açması gereken şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.